eserin en önemli özelliği buradaki taşların %80'i ithal olması. Evet, kesinlikle. Yani ithal olarak o zamanki yurt dışından getirilen, yani Türkiye topraklarından, bu coğrafyanın dışından getirilip de bu kadar büyük özenilerek, bu kadar büyük süslemeler, tabii süslemelerin şimdi tekniğinden de bahsedeceksiniz siz. Evet. O zaman tabii genç bir çoban. 1517'de Mısır fethedilirken Kahire'den birçok ganimet de İstanbul'a Getiriliyor. beraberinde getiriliyor. Bu ganimetlerin bir kısmını da doğal taşlar oluşturuyor. Evet. Bugün tekrar taş açısından çok özel bir yerdeyiz. Gebze'deyiz. Çoban Mustafa Paşa Camii'ndeyiz ve burası esasında bir külliye, cami külliyenin bir kısmı, fakat taş kullanımının en yoğun olduğu kısım cami olduğu için camiyi öne çıkartmak durumundayız. Evet. Taş açısından en aşağı, ama külliye kapı olarak çok büyük bir yerleşim. Bu sırada eski zamanlarda niye Gebze diye sorarsanız, burası esasında o imparatorluğun doğu kapısı. Yani hacca giden insanların en son burada ağırlanıp gönderildikleri veyahut da haçtan döndükleri zaman ilk geldikleri durak olması sebebiyle çok çok da önemli, dini açıdan da, tarihi açıdan da evet, bir menzil külliyesi. Çok önemli bir yapıya sahip. Taş kullanımı ve doğal taş dediğimiz zaman bence Türkiye'nin en önemli uzmanı diyebilirim. Sağ olsun Serkan Hoca ile beraberiz. Serkan Hocam'dan çok kıymetli bilgilerini alacağız. Ben de dilim döndüğü kadar, elimden geldiği kadar olaya ticari ve pratik açıdan nasıl yaklaşabilirim, nasıl katkım olabilir, onları sizlerle paylaşacağım. Buyurun beraber gezelim. Abdülhamit Han tarafından yapılmış kapıdan girdik, fakat kendisine girmek nasip olmamış. Hayatı vefa etmemiş. Evet. Bu gördüğünüz duvarlar esasında Serkan Hocam'la dün konuşurken Topkapı Sarayı'nın da burayla çok alakası olan bir kısmı var. Onları da şimdi sizden paylaşacağız. Topkapı Sarayı'nda burada Mısır'dan getirilen bu malzemelerin birçoğu ilk önce Topkapı Sarayı'nda kullanılmış. Dün Serkan Hocam'la beraber tarihi Topkapı Sarayı ve diğer yerleri gezerken dedik ki, yani duvarlara baktığınız zaman esasında o bölgenin jeolojisini anlamanız, taş açısından hangi taşların bulunabildiğini görmeniz çok mümkün ve size çok büyük bilgi sunar diye söyledik. Bu avluda bu açıdan inanılmaz bir hazine diyebiliriz. Çünkü doğru. Baktığımız zaman Tavşanlı Siyahı'nı da görüyoruz. Gebze'nin çok kullanılmış olan, caminin beden duvarlarında da kullanılan özgün taş, kirli kireç taşı ya da rahmetli hocamız Profesör Doktor Kemal Erguvanlı'nın bahsettiği Gebze Marnı Kalkeri dediği. Gebze Kalkeri diye biz biliyoruz. Onu lokal olarak lokal malzemeler çok fazla. Gri tonlarındaki Gebze Tavşanlı bölgesindeki taş hala günümüzde işletilen bir taş. Dolayısıyla o bölgenin yöresel taşları genelde duvarda böyle kaba yonu ya da moloz taş şeklinde kullanımı mümkün. Özellikle Bizans ya da Osmanlı'nın başka yapılarından kalıntılar halinde böyle mermerlerin farklı mimari yapı elemanı olarak kullanılan taşların da duvar taşı olarak, devşirme malzeme olarak burada sütunlardan kesilen parçaların, gene Marmara Adası mermerinden görüldüğü gibi mezar taşlarının parçalarını devşirme malzeme olarak gene duvar taşlarında görmemiz mümkün. Tabii o zaman imkanlar kısıtlı olduğu için hocam hiçbir kıymığın dahi zarar edilmemesi lazım. Kesinlikle. Boşa gitmemesi lazım ve bir duvarlarda de tabii ki hızlı inşa edilmesi, aynen öyle. Malzemenin temininin yakın ocaklardan sağlanması özellikle. Burada tabii döşenme şekli itibariyle de 3 sıra hatıl görevi gören tuğlayla alma şıklı olarak. İşte tabii buralar müdahale edilmiş. Tabii özgün hali değil. Yakın zamanda yapılan restorasyonlarda onarımlar geçirmiş durumda. Hemen sağ tarafta gördüğümüz yerde külliye yapısının medrese binası.
Onun duvarları. Sağır kemerlerde gene terakota, pişmiş topraktan ve Gebze taşlarından taşlarını gene görebiliyorsun. yöresel taşlarından. Bu renovasyonda yapılmış tahmin ediyorum. Restorasyonda Restorasyonda yapılmış, evet. kısımları. Yine yer yer Kandıra bölgesinden buraya yakın Kandıra taşıyla restorasyon yapılmış. İstanbul'un Arnavutköy bölgesinden çıkan bir fosilli kirli kireç taşı var. O gene restorasyonda kullanılmış. Pencere sövelerinde ve lentolarında Marmara Adası mermeri. Zaten orijinali de Marmara Adası'nda kullanılmış. Marmara'nın taşları kullanılmış. Kesinlikle. Bu sırada hocam çok değişik bir şey söyleyeceğim. Bu duvarlarda bu kadar çok, şimdi yeni yapılan kısımlarda görüyoruz. Biraz daha tek düze. Ama orijinal kısımlarda yığma olarak bütün malzemeleri, devşirme malzeme, toplanan malzemeleri görüyoruz ama estetiği o kadar güzel yakalamışlar ki. Kesinlikle. Estetik, yani toplama bir malzeme bir güzelliğe dönüşmüş gerçekten. Hani geri dönüşüm mantığında ama bugünkü renovasyona baktığınız zaman tek düze, dümdüz, çok daha düz bir duvar görüyorsunuz. Yine sağır kemerlerde Gebze taşının biraz daha koyu siyah dönen şeyleri. Bu tavşan değil mi hocam? Evet, aynen. Evet, tavşanlı. Evet. Ve açık gri olanlar var. Evet. Gördüğünüz gibi duvarlarda. Gene bunlar yöresel taşlar. Evet. Zaten yöresel taşlar olması normal. Tabii. Birçok yapıda da öyle. Tabii. Yani İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın surlarına gittiğinizde o sur taşlarının da İstanbul'un jeolojik yapısını oluşturan kayaçlardan elde edildiğini görüyoruz. Evet. Bunlar da yöresel. Zaten ülkemizde bu kadar çok ölen yeri, tarihi eserin ayakta kalabilmesinin sebebi bizim bu doğal kaynaklarımız, mermer rezervlerimiz ve doğal taş ocaklarımız. Evet. Semt içinde önemli bir yapı, önemli bir yerleşke, yani külliyenin içerisinde. Sizin de girişte bahsettiğiniz gibi doğal taşın çeşitliliğinin en fazla kullanıldığı yapı ise bu külliyenin içinde cami yapısı tabii. Evet, doğru. Normal olaraktan da aslında öyle olması gerekiyor. İstanbul'daki diğer Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki yapılan camilerde Süleymaniye örneğinde olduğu gibi, Şehzade Camii'nde, Sultanahmet Camii'nde olduğu gibi en çok doğal taşın kullanıldığı külliyenin içerisinde genelde cami yapılarıdır. Burada da o şekilde bahsettiğiniz bu eserin en önemli özelliği buradaki taşların %80'inin ithal olması. Evet, kesinlikle. Yani ithal olarak o zamanki yurt dışından getirilen, yani Türkiye topraklarından, bu coğrafyanın dışından getirilip de bu kadar büyük özenilerek, bu kadar büyük süslemeler, tabii süslemelerin şimdi tekniğinden de bahsedeceksiniz siz. Çok özel teknikle, yani bir tek oradaki taşı getirilip buraya koymak değil, oranın süslemesini de buraya taşıyıp ona da bir saygı göstermek gibi taşa çok büyük bir saygı var. O kültürü yansıtıyor. Malzeme olaraktan da, araç olaraktan da doğal taşı kullanıyor. Kronolojik olarak aslında siz bir girizgah yaptınız başta. Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim döneminde 1517'de bir Mısır fethi düzenleniyor. Mısır'ı fethediyor Yavuz Sultan Selim. O arada da bu caminin banisi olan Çoban Mustafa Paşa genç bir çoban. Evet. Lakabı da oradan geliyor zaten. O da sefere katılıyor Yavuz Sultan Selim'in ordusunun içerisinde. O zaman tabii genç bir çoban. 1517'de Mısır fethedilirken Kahire'den birçok ganimet de İstanbul'a getiriliyor. Beraberinde getiriliyor. Bunlardan bir kısmı da, bu ganimetlerin bir kısmını da doğal taşlar oluşturuyor. Evet. Özellikle Mısır'ın başkenti Kahire'de o dönemdeki Memlük mimarisine ait birçok yapıdaki malzemeler ganimet olaraktan, özellikle doğal taşlarda kutsal emanetlerle beraber getiriliyor. Buraya getiriliyor. Ve özellikle Topkapı Sarayı'nda yazılı kayıtlarda da bir mermer deposunun, Çini deposu gibi bir mermer deposunun da bulunduğu söyleniyor. Esasında. Evet, yani biliyoruz. Bunlar tabii devletin peyderpey zamana bağlı olarak yaptığı kısmi onarımlarda, yeni inşaatlarda oradan taş kullanıldığına dair kayıtlar da mevcut. Yavuz Sultan Selim Mısır fethinden sonra getirdiği ganimetlerin içerisinde bulunan doğal taşlarla aslında amacı kendine o taşlarla cami inşa etmek. Öyle tahmin ediliyor. Ama tabii Mısır'ın fethi 1517, ömrü vefa etmiyor. 3 yıl sonra kendi vefat ediyor 1520'de. Bu sırada 1522 yılında
Çoban Mustafa Paşa 6 aylık kısa bir süre Mısır'da valilik görevi üstleniyor. Evet. Vefatından sonra. Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra 2 yıl sonra yaklaşık 1522 yılında Mısır'da kısa bir süre, 6 aylık bir süre valilik görevi yapıyor. Onun dışında tabii ilkten çobandı. Daha sonradan tabii orduda seraskerlik, serdarlık, Rumeli Beylerbeyliği ve vezirlik de yapıyor Çoban Mustafa Paşa. Evet. Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Ve 6 aylık o kısa süreçte muhtemelen oradaki mimari yapılardaki bu taş kullanımından da etkileniyor. Evet. Zaten bu camide kullanıldığı taşları da günümüzde Kahire'ye gitme imkanınız da olursa Mısır'a, oradaki Memlük dönemi mimari yapılarında örneğin Süleymanpaşa Camii, Gavri Medresesi gibi Kahire'deki yapılarda birebir bu Memlük uslubundaki doğal taş pano süsleme düzenini Görebiliriz. taşları da aynı benzer olmak kaydıyla Kahire'de görmeniz mümkün. Evet. Mısır'da o kısa dönem valilik yaptıktan sonra döndüğünde Anadolu topraklarına Gebze'de burada bu camiyi kendine yaptırıyor. İlknur Aktuğ Kolay Hanımefendi ve Şükrü Sönmezer hocamız ve Serkan hocamızın beraber yazdıkları bu camiye has taş kullanımı, mimarisi ve aynı zamanda sanat tarihi, mimari açısından diğer iki hocamız taşlar konusunda Serkan hocamızın çok kıymetli eseri var. Şöyle bir özelliği var. Disiplinler arası çalışmanın bir ortak ürünü olarak çıkan ender eserlerden bir tanesi. Türkçe yazılmış. Yurt dışında birçok farklı dilde bu tarz benzer eserleri görebiliyoruz ama ülkemizde mimarlık tarihi, sanat tarihi ve jeoloji mühendisliği uzmanının bir araya gelerek hazırlamış olduğu ender eserlerden bir tanesi. Genelde bu tarz mimari yapıların tarihçesi, mimarisi ve sanat tarihinde malzeme konusu çok detaylı anlatılmaz. Evet. Özellikle doğal taş konusu. Ben diyecektim herhalde evet. doğal taş ve tarihi Birkaç yapılarla satır. ilgili tek yayın diyebilirim. Kesinlikle tek öyle. yayın diyebilirim. Birkaç paragraf ya da birkaç sayfa çok Tabii. özet halinde geçilir. Mısır'dan getirilmiştir taşlar der geçer. Aynen. Evet, Dolayısıyla en detaylı çalışmaların ilki sayılabilir bu. Hocam bu sırada biz niçin dün Topkapı'daydık? Esasında bu video çekimlerine biz dün Topkapı Sarayımızdan başladık. Doğru. Onu da çok kısa olarak hocamdan almak istiyorum. Tamam. Çünkü ilk getirilen Yavuz Sultan Selim zamanında getirilen diğer emanetlerle beraber getirilen çok özel bu Mısır'dan getirilmiş özel oranın süsleme sanatına uygun renkli olan malzemeler Tamam. ilk önce Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler Dairesi'nin yapılmasında ve oranın süslemesinde dış duvarlarının kullanılmış. Evet. Hocama burada söz vermek istiyorum çünkü gerçekten beni çok etkileyen, hani bugünkü bizim waterjet tekniğiyle dediğimiz çok Tabii. özel teknikler ki onlar sonra yapılmış gerçi ama Tabii. O bozulmadan araya giren çeşme daha sonraki sonra yapılmış, evet. dönemde yapılmış. Evet ama yine çok bu süslemelerin aynısını orada Topkapı Sarayı'nda birebir aynı taşlarla, aynı mantıkla, aynı grafik düzeninde ve sanatsal süsleme tekniğiyle Memlükler tarafından yapılmış. Bu deseni bozulmadan oradan kullanılmış. Oradan buraya aynısı taşınmış. Evet. Bu da devamlılığın ne kadar önemli olduğunu işte yüzyıllar bile sonra hala da birisi sizin doğru bir iş yaptığınızı, devam eden bir iş yaptığınızı takdir edebiliyor. Kesinlikle. Hocam Topkapı Sarayı'yla ilgili söylemek istediklerinizi alayım. Ziyaret ettiğimiz Topkapı Sarayı'nın 4. avlusu olarak nitelendirilen bölgede havuzlu avlu olaraktan da biliniyor. Kutsal Emanetler ya da Hırka-i Saadet Dairesi'nin cephesinin olduğu kısım. Yani esas kısmı 3. avluda girişi ama 4. avluya bakan özellikle Revan Köşkü, Bağdat Köşkü ve Sünnet Odası'nın konumlandığı bölgedeki cephelerinde buradaki taşların aynıları. Evet. Hemen hemen ve benzer süsleme üslubuyla kullanılıyor. Burada yalnız bir fark var.
özellikle üst kısımlarda zengi düğümü denen Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir süsleme düzeninin, sanatının ismi. Bu yuvarlak disk şeklindeki doğal taşların etrafında gene farklı taşlardan oluşturulmuş bir süsleme düzeni mevcut. Burada gördüğünüz bu zengi düğümü düzeni. İçeride de bunu görüyoruz. Topkapı Sarayı'nda yalnız böyle bir düzen yok. Evet. Görmedik. Burada Kufi yazı dediğimiz bu yazının altında bu boyama şu özellikle şu kısımdan itibaren alt kısmı olan kısım taşlarının tipi ve süsleme düzeni itibariyle genelde böyle bir farklı renklerden oluşan bir bordür var, çerçeve. Bordür var, evet. Onun içerisinde genelde siyah ya da beyaz renkli kullanılan doğal taşlar. Gene bunlar Mısır kökenli. Bu sırada çok detaylara dikkat etmek lazım. Bakın ne kadar güzel 45 derecelik değil açılar, böyle 30-35 derecelik çok güzel bir açıyla çerçeve ondan oluşturulmuş. Sarı burada da var, burada da var. Burada bir siyah, burada bir siyah, burada beyaz. Parçalar değil, eklenen parçalar ve şeklinde. Dikkat ederseniz birebir aynı hizada değiller. Bakın derzler burada sırf çerçeve bütünlüğünü sağlayabilmek için çok özel, çok güzel işler yapılmış. Bakarsanız hiçbir ders birbirini tutmuyor. Yani böyle boydan boya geçen şaşırtmalı dersler. Tabii. Çok Burada dikkat edilmiş. Ve bu da bunların burada yerinde yapıldığının çok net göstergesi modern benim açımdan. mimaride gördüğümüz özellikle waterjet yöntemiyle genelde böyle örneğin otel lobilerinde yerde yapılan uygulama burada duvarda yapılmış o zaman da. Gördüğünüz gibi farklı türdeki taşlardan. Bu benim tabii teorim hocam. Dün de konuştuk bununla ilgili ama kesinlikle şuradaki kesimleri yapabilmeniz için çok sert. O zamanki teknoloji bizde kesim açısından, demir açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Çok sevdiğim İtalyan bir uzman arkadaşım var. O da aynı fikirde benden. Çok özel bir sertleştirilmiş demir tel vasıtasıyla buraların bugünkü hızarların çok daha çıkarıldıktan sonra çok daha ufak bir makinede elden dönen bir şeyde buraların kesildiğini net olarak ben görüyorum. Tamamen el işçiliği olduğu zaten açık o dönemde yapıldı. Kabri başında bulunduğumuz şahsiyet Çoban Mustafa Paşa Osmanlı Devleti'nde 1478 yılında Bosna Hersek'te dünyaya gelmiş. Osmanlı'daki Endülü Mektep küçük yaşta katılmış. 1509'da Mora Valiliği var. Yine aynı şekilde yıllarda Çaldıra Meydan Muharebesi, 1516 Merca ve 1517'de Ridaniye Meydan Muharebesi ki tarihin seyrini değiştirecek olay da orada gerçekleşiyor. Kaçan Memlük hükümdarı Tomanbay yakalanmasıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte artık yavaş yavaş teker yükseliyor. O zaman Rumeli Beylerbeyi 1520 yılında Çoban Mustafa Paşa, Yavuz Sultan Selim Han Tekirdağ vefatı sırasında Hazine Humayı koruma görevini üstlenmiş devlet görevlisi ve bunu bizzat Piri Mehmet Paşa tarafından görevlendirmesi de ayrıca önem arz eden bir husus. Bununla birlikte biz aslında Mustafa Paşa'yı tarih sahnesine geçirecek, Fatih Sultan Mehmet'e fethetmek istediği, fethedemediği, yaralanıp geri çekildiği Belgrad fethinde geri çekilmek isteyen Kanuni Sultan Süleyman'ı tüm vezirlerin terkine rağmen Mustafa Paşa ikazı ve uyarısı birlikte fethi gerçekleştiriyor ve ona ilk seferine zafer getiriyor. Aynı şekilde 1522 yılında Rodos'a serdar tayin ediliyor ve Osmanlı tarihinin en büyük donanmasının başına geçmekle, o dönemki en büyük donanma başına geçerek tarihe başka bir noktaya getiriyor. Kendisinin bir oğlu ise bugün Konya'da Mevlana Müzesi'nde Mevlana Türbesi Hazretleri'nin olduğu noktada defin edilmiştir. Oğlu da Mevlevidir. Bu da ayrıca önem arz eden bir husustur. Ve özellikle Osmanlı döneminde fetihlerde elçileri karşılayan, onlarla görüşme yapan bir kişi. Pargalı İbrahim'le döneminde sadrazam olmasına rağmen aynı özellikle ve göreve taşıması da ayrıca önem arz eden bir husus. Ruhu şad olsun.
bu güzellikte, bu dikkatte mimari eserler bırakan büyüklerimizin olması gerçekten hepimizin gurur kaynağı diye düşünüyoruz. evet. Bununla birlikte hani taşa isim yazdıracak kadar hani gönüldaş bir insan ama bunu çekecek kadar da sizler gibi de tarihe meraklı, mefkuresi olan insanlarla bir arada olmak da ayrıca önem arz eden bir husus. Teşekkür ediyorum. Caminin girişindeyiz. Caminin girişinde bile çok özel parçalar var. Onları göstererek, tanıtarak girmek istiyoruz camiye. Caminin son cemaat yeri, yani aslında harim kapısı diyelim. İçeriye girişte yine benzer olarak türbe yapısındakinin biraz daha kemerlerde değil de bu sefer kapı sövelerinde yine aynı sistemle birbirlerine geçme sistemiyle kilitlendiği, yukarıdaki evet, afyon mermerinden yapılmış olan bloklarla kapı sövelerinde gene yerli taşların, Anadolu'nun taşlarının çok güzel bir detay var orada görmekteyiz. tabii. Evet, Çok güzel kenarda detay var. gene sütun başlıklarının yarı formunda yapılan revak sütunlarındaki öyle bir görüntü verilmiş gene taştan işlenerekten özellikle. Bu Memlük üslubu doğal taş, renkli doğal taş panolarının, özellikle de Mısır menşeli olan doğal taşların iç mekanda da özellikle duvar pano süslemelerinde yaygın bir şekilde içeri girdiğimizde tanık olacağız. Buyurun. Burada gerçekten bizim için bu kadar küçük bir camide bu kadar çok taş işçiliğinin olduğu ve bu kadar Taş çeşitliliği. özenildiği, taş çeşitliliğinin olduğu ve özenildiği her detayına kadar bir eserimiz yok. Özellikle coğrafya dışarından getirilen taşlardan şeyimiz yok. Burada çok güzel yine Mısır'ın siyahını, siyah porfir, Yeşil kırmızı porfir, porfir. kırmızı porfir, Bu yeşil siyah mi hocam? porfir. Biraz daha koyun Evet, yeşil. Ha, siyah Evet. burada, doğru. Yine farklı türde Mısır'ın mağmatik taşlarıyla Evet. Galada, sedimenter taşları, limestone'ları, dolomitler, evet. limestone'ları, Çerçevelerde yine Mermerler ve memduk özelliğini görüyoruz. Bakın açılı kesim, kufi yazı, kufi orta yazı, evet. kısmında. Evet. Bunlar muhtemelen boyanmış fakat maalesef bir vernik sürülmüş galiba üzerlerine bazılarının tarih içerisinde, Zaman zaman renovasyon içerisinde. macun ve parlatıcılarla, verniklerle onarıldığı gözüküyor. Evet, onlar da Mesela özellikle dış mekanda yüzey kirliliğinden net ayırt edemiyorduk ama burada baktığımızdaki panolardaki beyaz mermerin Marmara Adası olmadığı çok net. tamamen net Çok ve Mısır net. kökenli Çok net. olduğu Evet. net bir şekilde Çok net olarak dokusundan görüyoruz bunu. anlaşılıyor. Yani ülkemizde, coğrafyamızda böyle bir şey yok. Çok net olarak bunun Mısır'dan geldiğini görebiliriz. Söyleyebiliyoruz. Hepsi Mısır'dan, çoğu Mısır'dan Çoğu gelmiş ama Mısır'dan. beyazın özellikle Mısır'dan gelmesi çok enteresan. Evet. Marmara gibi bir kaynak varken yani şey bozulmamış. Bunun nedeni de şu, birebir Kahire'deki, Mısır'daki Memlük mimarisindeki yapılarda ölçülerine baktığınızda bu panoların Aynısını ölçüleri görebiliyoruz. birebir ebatta sökülüp buraya direkt getirildiği için. Evet. Yani bunların çoğu devşirme malzeme. Tabii, evet. Dolayısıyla ocaklardan direkt çıkarılıp kullanılan doğal taş türleri değil. evet. Yani Kahire'deki Memlük yapılarından Yavuz Sultan Selim'in Mısır fethinden sonra getirilen ganimetler arasında yer alan malzemeler. Evet. Tabii hocam, yani bunların çoğu burada tekrar yapılmış, yoksa şu çizgide bir kesim bir daha Mısır'dan hazır bir şey getirip yapamazsınız. Kesinlikle. Büyük bir ihtimalle bloklar, kayalar oradan getirildi. Burada son işçilikler yapıldı. Hatta şöyle de söyleniyor, net olmamakla birlikte tahmin ediliyor. Çoban Mustafa Paşa Camii'yi inşa ederken 6 ay kısa bir süre de olsa orada valilik yaptığı için Mısır'da taş ustalarını da buraya getirdi. Çok muhtemel. Yani Çok muhtemel. Mısırlı taş ustalarının da bu caminin inşası sırasında çalıştığı tahmin edilmekte. Tamam. Ama şöyle bir gezelim isterseniz hocam, bakarsanız güzelliğine, panoların ölçülerinin ayarına, orantılarına, yani her şey birebir yerli. Çok enteresan. Mesela niçin olduğunu bilmiyorum. Sizin zincirin Evet. döşendiği ender panolardan.
Yani bir Kesinlikle. veyahut da iki tane böyle pano var. Zincir motifini diklemesinde kullandıkları. Dün çekimlerde hatırlarsanız Revan Köşkü'nün dış cephesinde de özellikle şu desenlerin, Evet, üstte motiflerin görmüştük. birebir aynısının Aynısını gördük. orada yapıldığını. Hatta ben bir size tek sordum terakota mı falan diye, Evet. siz dediniz boya mı? terakota Şimdi o özellikle kırmızı kısımlar olabilir, siyah Yok, kısımlarda hepsi boya. boyama. Yani Hepsi boya. üstüne boyama yapılmış. hepsi boyama. Hepsi boyama. Mısır kökenli doğal taşların haricinde yer yerde Yunanistan Evet. kökenli taşlar da çıkıyor. Ayasofya'da sütunlarından hatırlayacağımız Evet, Teselya bölgesinden çıkan Verde Antico Evet. denen serpantin bileşiği. Ama Mihrap'taki mukarnas işlemelerdeki taş da Afyon, Afyon, mermeri. evet. Sizin memleketinizden olan mermer net. gene Marmara Net. Adası Marmara'da var mermeri bazıları. de var. Ama orası bazıları. Afyon. Evet. Net olarak. Burada Özellikle Mukarnas'takileri çok net Mukarnas'taki görebiliyoruz. işlemeler, Afyon, Afyon, desenini. evet. Bir diğer doğal taş süsleme tekniğinin görüldüğü nokta müezzin mahfili. Müezzin mahfilinin özellikle Marmara Adası mermerinden yapılmış olan ana gövdesinin üzerinde kısmen bazıları tabi boya ama doğal taşların kullanıldığı göze batıyor. Bazılarında macun dolgular söz konusu. Bu esasında çok boyalar. nadir gözüken bir şey. Kolonların böyle bu şekilde kare yapılması ve profil çekilmesinin çok fazla gördüğümüz bir detay değil. Doğru. Şeylerde. Burada müezzin mahfilinde bile çok dikkat edilmiş. Bu aynı şeye bakarsanız şuradaki işçiliğin aynısını türbenin girişinde de gördük. Türbenin girişinde de böyle bir 5 santimlik plakayı hem içeride fonksiyonel olarak statik taşıma için kullanılmış, hem de burada çok güzel Dekoratif bir amaçlı. kemer yapılmış. Çok harika bir profilden beraber. Serkan Hocam şuradan bakarsak çok net olarak bazı tabii oyuntuların boyu olduğunu Tabii, ama macun şu siyahların, dolgu. siyahların taş olduğunu net olarak görebiliyoruz. Aynı taşların kullanıldığı. Ayrıca müezzin mahfilinin alt kısmında da bu doğal taş pano süsleme düzeninin ve kufi yazıların devam ettiğini görüyoruz. Ve keza caminin içindeki pencere içi kısımlarına girdiğimizde de yine bakar mısınız? mozaik şeklinde farklı renkteki doğal taşlardan, gene Mısır kökenli taşlardan, o alttaki klasik Memlük usulü pano kaplama düzeninin haricinde de yukarıda bunları aslında Süleymaniye Camii'nde yer sık görebiliyoruz, zeminde evet. görebiliyoruz. Evet. Selimiye Camii'nde Evet. de Sinan yapılarında. Burada aksine düşeyde kullanmış. Pencere içinde özellikle gene kırmızı, sarı, siyah dikeyde ve beyaz kullanmış. renkte düşeyde. Evet, dikeyde. Dikeyde kullanmış. Ama bunu Süleymaniye Camii'nde daha çok zeminde görüyoruz. Evet, zeminde görüyoruz. Pencere içlerinde. Bütün pencere içlerinde görmemiz Evet. mümkün. Burada bu sırada Mert, seni yine alacağım bu tarafa. Şuradaki gördüğüm bu 8 yıldızlı İslami yıldızın içerisinde 3 tane de üçgen. Mesela bu ilk defa gördüğüm bir Evet. motif. Yani burada esasında bizim mozaik tekniğiyle 3 altıgen, 6 üçgenden yapmış bu motifi. Aynı zamanda bu tabii büyük olarak da devam ediyor. Bu kadar küçük hacimli bir camide hocam, bu kadar çok detay, bu kadar çok özüne sadık kalınmış süslemeler, bu kadar çok taşların geldiği yere aynı üslupta, aynı süsleme, hakikaten ne kadar ince bir detay, ne kadar özel bir mekan olduğunu Çoban Mustafa Paşa Camii'nin bize gösteriyor. Evet. Hacmen burası çok çok daha küçük diğer tarihi camilerimizden karşılaştırdığımız zaman, ama detay olarak inanın bana her birinden en aşağı, yani alan olarak hesapladığımız zaman çok çok daha fazla Kesinlikle öyle. tutar diye düşünüyorum. Ve Afyon'un taşından tutun Marmara Adası, Mısır, Yunanistan, birçok taş kullanılmış. Besbelli ki ruhu şad olsun, Çoban Mustafa Paşa da biz gibi bir taş gönüllüsüymüş. Kesinlikle. Taşın kıymetini mücevherat olarak görmüşler ve bu eserinde bu süslemeleri yaparak kalıcı hale getirmiş. Benim kanımca da bu bir görgüyle alakalı bir şey. Her ne kadar çok kısa bir süre de olsa 6 aylık Mısır'da valilik yapması bence ona bir feyz olmuş. Oradaki mimariyi, özellikle Memlük mimarisi Kahire'deki yapılardan, o feyzi de kendi yapısına yansıtmış bu doğal taşları kullanaraktan. Evet, gerçekten öyle. Çok önemli bir kıymetimizi tanıtmak Rica bugün ederiz. nasip oldu Ben de beraber. teşekkür ederim. Beraber ne kadar çok doğal taş açısından zengin, ne kadar doğal taş açısından güzel işleri tarihimizde yapıldığını ve doğal taşın, mermerin sayesinde bugünlere kadar bu eserlerin hiç
özelliklerini kaybetmeden, bozulmadan gelebilmelerini şahit olduk, beraber tanıttık. Doğal taşlar özellikle tarihi mimari yapılarda bir belge niteliğinde. Evet. Dilleri olmasa da, konuşmasalar da bizlere çok önemli hikayeler anlatıyorlar. Tarihi birazcık araştırdığımızda biraz mimari bilgi, biraz jeoloji bilgisi, yer bilimleriyle alakalı taş bilgisini araştırdığımızda çok keyifli hikayelerin süre geldiğini ve onların her bir taşın bize farklı hikayeler anlattığını bu bağlamda da tanık oluyoruz. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür Yeni bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kal. Saygılarla. Hoşça kalın.